Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Bu üzerimde görmüş olduğunuz efil şahane hırkayı çalışacağız. Normalde altıgen hırkaları hiç sevmem. Yani çok fazla talep geldi daha öncesinde ama böyle hiçbiri tarzı hoşuma gitmedi. O yüzden örmedim. Ama bu gelince buna gerçekten bayıldım. Şahane bir hırka. İsterseniz bu şekilde günlük hayatta kullanabilirsiniz. İsterseniz bir tık daha dökümlü yapıp para niyetine böyle sahilde vesairede kullanabilirsiniz. Gerçekten şahane bir model. Ama bunun numarası ne biliyor musunuz? Dökümlü ve efil durması. Sizlere de bu şekilde çalışmanızı tavsiye ederim. Evet, hırkamız bu şekilde her zamanki gibi kendi bedenime göre çalıştım ama bunda diğer bedenlere göre çalışırken herhangi bir ilmek artırma vesaire olmayacak. Sadece yaptığımız altıgeni daha büyük yapacaksınız ve kendi bedeninize ulaşacaksınız. İşte bu kadar kolay. Detaylı olarak videomu anlattım. Videoma geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve daha sonraki projeler için desteklemek amacıyla yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu ve diğer bütün projelerin detaylı görsellerini Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda örmemi istediğiniz farklı projeler olursa onları da yine Instagram üzerinden mesaj atarsanız sizlere ulaşacağım. Çok yoruldum. O zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet, kullandığım malzemelerle başlamak istiyorum. Bu şekilde sarma ipi kullandım. Siyah renk, ince, pamuklu bir sarma iplik. Bakın. Bu şekilde. Tığım 3,5 milim. Evet, tığım şöyle 3,5 milim. Bundan yaklaşık 400 gram civarı kullandım. Hırkamız harika oldu. Şahane bir hırka. Şimdi modeli siyah iplik üzerinde anlamazsınız diye şöyle ekru iplik üzerinde göstereceğim. Boşaltalım alanımızı. Model çok basit, filelerden oluşan bir model. Bakın hemen sihirli halkamı yaptım. Tığım 3,5 milim tuttum ki gevşek böyle efil dursun diye. Şimdi sabitledikten sonra 2 tane zincir çekiyorum. Bakın ilk çektiğim sabitleme zincirle birlikte 3 tane oldu. Doluyorum. İkili trabzan. Doluyorum. İkili trabzan. Bakın 3 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi arada 2 tane zincir çekiyorum. Bu esnada halkamı biraz daraltıyorum. Batıyorum orta noktaya. İkili trabzan. Batıyorum. Yine ikili trabzan. Ve yine ikili trabzan. 3 tane ikili trabzan grubumu yaptım. Arada 2 zincir. Doluyorum orta noktaya yine 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde 3 tane ikili trabzan gruplarımızdan toplamda 6 tane olacak. Aralarda ise hep ikişer tane zincir çekiyoruz. Bakın bu şekilde. Toplamda 6 tane trabzan grubum olacak. Aralarda ise ikişer tane zincir çekiyorum. Sayalım kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Altıgen olacağı için bir tane daha trabzan grubu yapıyorum. Evet bakın 6 tane trabzan grubum oldu. Hemen halkamı kapatıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle bakın ilk başladığım trabzan grubunun tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir sonrakine batıyorum, kaydırıyorum ve 2 zincirli kısma kadar kaydırarak geliyorum. Evet bakın böyle bir görüntü var. Şimdi yine 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum ve buraya trabzan grubumu yapıyorum. 3 tane trabzan. 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine 3 tane ikili trabzan. Bu sefer de 2 zincirli kısımlara aynı işlemi yapıyoruz. Bakın. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Pardon. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Yine
3 tane trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın. Şimdi 3 zincir çekiyorum, doluyorum, bir sonraki noktaya giriyorum. Buraya yine trabzan gruplarımı yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir ve yine 3 tane trabzan. Evet, bakın 3 tane trabzan grubunu yaptım. 1, 2, 3. Şimdi bir sonraki gruba geçerken arada 3 zincir çekiyorum ve bir sonraki trabzan grubuna geçiyorum. İki zincir, yine 3 tane trabzan. Bir sonraki kısma geçerken 3 zincir. Buraya yine 3 tane trabzan. Ara noktama hemen 2 zincir. Aynı noktaya yine 3 tane trabzan. Bakın 5 tane trabzan grubum oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 2 zincirlik boşluğa. Ve buraya 6. trabzan gruplarımı yapıyorum. Arada 2 zincir, aynı noktaya yine 3 tane trabzan. Bakın. Şimdi 3 zincir. İlk başladığım trabzanın tepe noktasına batıyorum ve kaydırıyorum. Evet, ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi kaydırarak şöyle orta noktaya geliyorum. Bakın. Burada 3 tane zincir çekiyorum ve yine 3 trabzan, 2 zincir, yine aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bundan sonra bu 6 tane oluşturmuş olduğumuz trabzan gruplarının üzerine hep yine bu trabzan gruplarımızı 6 tane yapacağız. Ara kısımlardan file yaparak artırma yapacağız. Şimdi fileme geçiyorum. 4 tane zincir çektim. Bakın şu 2 trabzan grubunun birleşim noktasına 3 zincir çektiğimiz kısma batıyorum. Sabitliyorum. Şimdi yine 4 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Yine bakın trabzan gruplarının ortasına trabzan gruplarımı yapıyorum. Arada 2 zincir ve yine 3 tane trabzan. Şimdi bakın file kısmına geldik. 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Sabitliyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki 2 zincirlik kısma yine trabzan gruplarımı yapıyorum. Bakın. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar edelim. Evet, bakın. Bu şekilde sıra sonuna doğru geldim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Orta noktaya filemi yapıyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Bakın, başlangıç noktama geliyorum. Şuradaki ilk trabzan grubunun tepe noktasına batıyorum ve kaydırıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şu an 3. sıramızı tamamladık. Şimdi şu orta noktaya kaydırarak geliyorum. Bakın. Buraya yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptım. Şimdi yine 4 tane zincir çekiyorum.
Bu sefer filelerimi büyütüyorum. Bakın şu orta noktalara, her bulduğum orta noktaya batacağım. Birinci filem, 4 zincir, bir sonrakine batıyorum. İkinci filem, bakın filelerimiz ne yaptı? Genişlemeye başladı. Yine 4 zincir ve trabzan gruplarının orta noktasına yine trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir ve yine 3 tane trabzan. Şimdi bakın bu sırada da bu şekilde yapacağız. Bir alt sırada bakın 2 tane filemiz vardı. Burada 1, 2, 3 tane filemiz oldu. Bir sonrakinde 1, 2, 3, 4 tane filemiz olacak. Bu şekilde modelimiz ilerleyerek devam edecek. Şöyle bakın. Modelimiz üzerinden gösterelim. Bakın filelerimiz aynı şekilde ilerleyecek. Şu 6 tane grup 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu trabzan gruplarımız sabit kalacak. Ama bu fileler ne yapacak? Büyüyerek devam edecek. Şöyle bir sıra daha göstereceğim size. Daha net anlaşılsın diye. Bunu dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şu kısımları saydığımız zaman 1, 2 mesela şu an 2 sıra yapmışız. Ben toplam bundan 30 tane yaptım. O şekilde uzunluğuna karar verdim. Sizler kendi dilediğiniz gibi uzatarak uzunluğuna, genişliğine karar verebilirsiniz. Bakın. Bu sırayı bir tamamlayayım. Diğer sırayı da bir göstereyim. Sonrası zaten tekrardan ibaret. Çok rahatlıkla yapacağınızı düşünüyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi bakın dediğim gibi ilk ne yapıyoruz? Trabzanın tepe noktasına batıyoruz, kaydırıyoruz. Bakın harika oldu. Ekru ipte de gerçekten harika oldu. Şimdi orta noktaya kaydırarak geldim. Hemen şuraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 arada 2 zincir çekiyorum. Yine hemen 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bu 6 tane üçlü trabzan gruplarımızdan bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunlar sabit. Aradaki fileleri genişleterek istediğimiz uzunlukta, istediğimiz bedene göre örebiliriz. Genişlikte örebiliriz. Şimdi bakın devam ediyoruz. 4 tane zincir. Bunu 5 de yapabilirsiniz. Ben 4 yaptım. Çok ipim ince olduğu için bakın bir sonraki boşluğa battım direkt. Birinci filem. 4 zincir. Bir sonraki boşluğa battım orta noktasına. İkinci filem. 4 zincir. Bir sonrakine battım. Üçüncü filem. 1, 2, 3. Şimdi tekrar 4 zincir ve bakın bu kısma geliyorum. Ve trabzan gruplarımı yapıyorum. Bakın ne yaptı? File kısmımız genişlemeye başladı. Bu şekilde. Şimdi bunu dediğim gibi şu grupları sayarsak eğer 1, 2, 3 sıra olmuş benimki. Bundan 30 sıra oluncaya kadar ben ördüm. Daha sonra da iki parçayı birleştirip diğer işlemleri yaptık. Şimdi 2 tane parçamızı bu dediğim uzunlukta örelim. Daha sonra devam edelim. Evet, parçamızı bu şekilde hazırlıyoruz. Bu parçadan 2 tane olacak. Şöyle bakın şu trabzan kısımları daha dik duruyor. Şu file kısımları böyle içe doğru göçüyor ama birleştirdiğimiz zaman buralar ne yapacak? Yukarıya kalkacak. Buralar normal. O yüzden de biz ölçüyü şu kısımdan, düz duran kısımdan vereceğiz. Hemen bakalım kaç santim örmüşüz. Şöyle bakın başlangıç noktasını saymıyoruz. Direkt şu tek tek giden V'leri sayıyorum. Oradan baktığım zaman tam 50 santim uzunluğunda. Yani şöyle bir kanadı 50 santim uzunluğunda. Şuranın ölçüsünü bakalım. Burası bakın 30 santim. Arada 20 santim fark var. Bunun sebebi de fileler böyle üst üste yığıldığı için. Şöyle bakın. Bu şekilde durmadığı için böyle birleşik durduğu için birleştirdiğimiz zaman bu ortadan kalkacak. Şimdi bu parçadan 2 tane hazırladıktan sonra birleştirmeye geçiyoruz.
Şimdi bakın şu başlangıç noktasını değil, bir sonraki sırayı değil, şöyle direkt tek tek fileleri yapmaya başladığımız noktalardan saydığımız zaman şöyle benim 30 tane trabzan grubum var. Şu bu kısımdan başlayıp bu uç noktaya kadar 30 tane trabzan grubum var. Şimdi ikisini de aynı şekilde ördüm. Birleştirmeye geçiyoruz. Odanda olması lazım kızım. Yok. Şöyle bakın, bir kısmını böyle yapıyoruz. Bir kısmını böyle. Şöyle bir görüntümüz olacak. Şimdi şu yan kısım, bakın, burası beden olacak. Buralar kol olacak. Şimdi kol kısmından birleştirme yapacağız. Bakın. İpim direkt üzerinde. Bakın. Anne. Efendim canım. Vurdum da unuttum. En son sıramı kapattım. Nasıl? Şimdi bakın omuz kısmından buradan birleştirme yapacağız. Şurası hırkamızın yan kısmı olacak. Burası açık kalacak. Önce omuzları birleştirip şöyle o formu vereceğiz. Kollarla birlikte. Bakın bulunduğum noktadan. Şimdi bakın sıra başında başladığımız noktadayım. Hemen şöyle bir tane zincir çekiyorum. Karşı taraftaki bakın şu bir zincirlik noktaya, pardon 2 zincirlik noktaya batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Şöyle bakın, iki parçayı ne yapmış olduk? Birleştirmiş olduk. Ardından 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın bir sonraki boşluğa giriyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Şimdi 3 tane zincir çektim. Bu sefer arkadaki bakın sıradaki boşluğa giriyorum. Kaydırıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bu sefer geliyorum ön noktadaki bakın fileye giriyorum. Sonrasında yine 3 zincir çekiyorum. Arkadan sıradaki fileye giriyorum. Bakın sıradaki file burası. Üç zincir çekiyorum. Bakın şimdi ön kısımdaki kanada batıyorum. Sabitliyorum. Bakın bir önden bir arkadan şöyle omuz kısmını ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. 3 zincir çekiyorum. Bakın şimdi geliyorum. Arka parçanın sıradaki file noktasına giriyorum. Sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu sefer geliyorum sıradaki ön noktaya. Sabitliyorum. Bakın bu şekilde aynı modelimizi bozmadan ne yapıyoruz? Ön ve arka parçayı birleştiriyoruz. 3 zincir çekiyorum. Geliyorum. Bu sefer sıradaki arka noktaya batıyorum. Üç zincir çekiyorum. Ön kısma batıyorum. Sabitliyorum. Şimdi geri geliyorum. Arkadaki sıradaki boşluğa batıyorum. Evet tamam kızım. Hiçbir boşluğu atlamadan bakın bu şekilde birleştirerek kol ucuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Bakın burası şimdi ön kısımdı, yanlardı. Omuz kısmıydı. Buradan kol ucuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet birleştirmeyi yaparak kolun birleştirmesini bakın. Kol ucuna kadar geldim. Şimdi kol ucundan en son bakın bu kısma 3 tane zincirimi çekiyorum. Karşıya geliyorum.
sabitliyorum. Sonrasında sabitliyorum. Sonrasında da şu bakın sağ kısma batıyorum. Burada bir açıklık olsun istemiyorum, ayrıklık. O yüzden de bu kısma da batıp sabitliyorum. Yani bitişimiz bu şekilde olacak. Şimdi bir sıra sık iğne geçmemiz gerekiyor. Ama kolu bir tık daha uzun yapmak için bu kısma file de geçebilirsiniz. Şimdi birleştirilmiş haliyle üzerime denemedim. Bu yarım haliyle denediğim zaman kol aslında bayağı dökümlü duruyor. Çünkü model çok dökümlü olduğu için şu boydan ziyade beden de kolun dökümlü olmasını sağlıyor. O yüzden şimdilik bunu burada bırakacağım. İpimi koparıyorum. Bütün birleştirmeyi yaptıktan sonra ihtiyaç duyarsam bu kısma file geçeceğim. Duymazsam da direkt şu filelerin içerisine sık iğne geçerek o tokluğu sağlayıp aşağıya doğru modeli sarkıtacağım ve kapatacağım. Şimdi bakın bir parçayı bu şekilde birleştirdik. Kolumuz şu kısımdan başladık, omuz kısmından. Bakın hiçbir şekilde birleştirme izi, dikiş vesaire yok. Direkt fileyle birleştirdik. Şimdi diğer parçayı da aynı şekilde koyacağım. Evet, diğer parçayı da alıyorum. Yine kol ucundan başlayacağım birleştirmeye. Bu noktaya kadar geleceğim. Buradan sonra diğer kısımla birleştireceğiz. Diğer diktiğimiz kısımla. Sonrasında da şu arkadan bedeni birleştireceğiz. Şimdi önce koldan başlayalım birleştirmeye. Tam bakın orta noktadan. Diğerinden de şöyle geçiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın burada birleştirmeyi yaptık. Şurası kol ucumuz. Burası kolun üst kısmı olacak. 3 zincir çektim. Bu kısma sabitliyorum. Bu kısma sabitliyorum. Bakın. Sonra yine 3 zincir çekiyorum. Bu sefer arka kanattan sıradaki 3 zincirlik noktaya sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Bakın bir sonraki boşluğa batıyorum. Bu şekilde hiçbir boşluğu atlamadan omuz noktasına doğru ilerleyeceğim. Oradan da diğer ördüğümüz parçayla, birleştirme yaptığımız parçayla bu parçayı arka kısımdan birleştirip aşağı doğru geleceğiz. Yani dikişsiz tamamen örerek birleştirme yapmış olduğumuz bir model olacak. Bakın bu şekilde. Hiçbirini atlamadan ilerliyorum. Şu tepe noktasına kadar yapacağım. Daha sonra da bir önceki birleştirmiş olduğumuz parça bu ya. Bunun da şu noktadan birleştirip ön kısım açıkta kalacak şekilde arka noktadan birleştireceğiz ve hırkamızın iki ayrı parçasını bütünleştirmiş olacağız. Evet, bakın omuz kısmına kadar diktim. Şöyle kol ucundan başladım. Yukarı kadar diktim. Şimdi bu noktada birleştirmeye devam ediyoruz. Diktim diyorum, ördüm. Örerek birleştirme yapmış olduk. Evet. Bakın. Bu şekilde sabitledik. Buralarda zincir yapmıyorum en son birleştirirken. Şimdi geliyoruz. Şu kısımlardan birleştirme yapacağız. Bakın. Arka bedeni birleştireceğiz. Onun için de şunu yapıyoruz. Ne oldu kızım? Şu kısımlara sık iğne yaparak. Oy, miden acıyor. O sert hareketler yaparsan öyle olur. Bu noktaya kadar geldim. Şimdi bakın şöyle.
Burada hemen birleştirmemize başlayacağız. 2 ayrı parçayı birleştireceğiz. Burada 2 tane zincir çekiyorum. Bu kısma batıyorum. Kaydırıyorum. Bakın. 2 ayrı parçayı birleştirme noktasına geldik. Şimdi şöyle iç kısımlarını çeviriyorum kendime doğru. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. En son bakın karşıdaydık ya. Bu tarafa geliyorum. Sabitliyorum. Şimdi bakın sıradaki boşluğa giriyorum. Şuraya girmemiz gerekiyor önce. Sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Bakın bir sonraki boşluğa giriyorum. Sabitliyorum. Bu şekilde aynı bedende yaptığımız, kolda yaptığımız gibi birleştirmelerimizi yapıyoruz. Üç zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa sabitliyorum. Bakın. Şöyle karşıdan bakalım da ne yaptığımızı anlayın. Bakın 2 ayrı parça. Buradan birleşim yapıyoruz. 2 ayrı parçayı şöyle örerek birleştiriyoruz. Baba o zaman sen kıyat çorap giy benim kıyat çorabımda. Var mı ki? Anne. Şimdi buradan böyle devam edeceğiz. Ta ki arka etek ucuna kadar birleştirmemizi yapacağız. Evet, ense kısmından birleştirmeye başladık. Şöyle arka kısmı geldik sonuna kadar. Şimdi burada da kapatmayı göstereceğim. En son bakın şu 2 zincirlik orta noktaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sonrasında da 2 tane zincir çekiyorum. Bu noktaya getiriyorum ve sabitliyorum. Bu şekilde. Bunu şöyle de yapabiliriz. Şu birleştirmeyi en son hiç zincir çekmeden de kapatabiliriz. Şöyle daha düz bir görüntü oldu bakın. Şimdi bunu şöyle bir tane daha sabitleyip koparıyorum. Evet, şöyle bakın arka kısmını birleştirdikten sonra hırkamız formunu aldı. Yanlar görüyorsunuz. Burası kollar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şuraların daha düzgün durması için kenar kısımlarından tamamen sık iğne geçeceğiz. Onun için de şöyle hırkamı çeviriyorum. Ense kısmından sık iğne geçmeye başlayacağız. Evet, şimdi ipimi sabitledim. Bakın burası ense kısmımızdı. Tam şu ensenin bakın birleşim noktasından batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şimdi bakın bu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geliyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Şu trabzanın tepe kısımlarına bakın, bu kısımlara direkt sık iğne geçiyorum. Birer tane her boşluğa. Trabzan arası boşluğumuz 2 zincirdi. Buraya hemen 2 tane zincir geçiyorum. Şimdi devam ediyorum. Şu birleşim noktasına birer tane zincir çekiyorum. Yani göze hoş gelecek şekilde zincir çekiyorum diyorum. Sık iğne yaparak devam ediyorum. Burada hem amacım modeli toplamak, filelerin daha açık durmasını sağlamak, hem de daha düzgün bir görüntü elde etmek. Bakın. Göze hoş gelecek şekilde sık iğne ile geçiyorum.
Şu an enseden başladık. Bakın burası ense. Şöyle yana doğru geldik. Yanlarda da aynı işlemleri yapıyorum bakın. Bir ara boşluklara sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane. Bir de şu tam birleşim noktalarına filelerin bir tane sık iğne yapıyorum. Ara boşluklara 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Tam bir de filenin birleşim noktasına sık iğne yapıyorum. Bakın şunu bir kaldıralım. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Bu şekilde filelerimizi bakın. Normalde şurada yığım yığım üst üste duruyor. Ama bakın sık iğne yaptığımız yerde ne yaptık? Filelerimizi açtık ve çok daha düzgün ve güzel bir görüntü oldu. Bu şekilde bedenimiz de genişledi. Açtıkça filelerimiz kendini esnetti. Ve beden genişliğimiz de ortaya çıktı. Bakın. Şimdi bu şekilde yanlar, daha sonra etek kısmı, daha sonra diğer yan ve başlangıç noktamıza kadar, enseye kadar her tarafını bu şekilde sık iğne geçerek devam ediyorum. Bakın. Bu şekilde. Bakın sık iğne geçmediğimiz taraf bu taraf. Geçtiğimiz taraf bu taraf. Evet, şimdi başlangıç noktamıza kadar her tarafı sık iğne geçip gelelim. Evet, bedeni birleştirdikten sonra şimdi üzerime giydim ve kolların bir tık kısa olduğunu gördüm. O da pek hoşuma gitmedi. O yüzden de bakın şöyle direkt kolun uç kısımlarına bu şekilde 4 tane zincir çekip yine aynı file yapmaya devam ettim. Bakın şu modeli karıştırmıyoruz. Sadece file ile devam ediyoruz. Bu şekilde 4 sıra ördüm. Bakın burası bitiş noktamızdı. Bundan sonra 4 sıra aynı işlemi yaptım. Burası başlangıç noktamdı. Şimdi bakın ne yapacağız? Bundan sonra kolda beden gibi kenarlarından sık iğne geçeceğiz. 3 tane orta noktaya sık iğne batıyorum. Bu kısmı daha uzun da yapabilirsiniz. Kendi isteğinize göre kol uzatabilirsiniz. Bir de birleşim noktasına. 3 tane zincirin üst kısmına. Bir de birleşim noktasına. Bu şekilde. Şimdi kolun bütün çevresini bu şekilde geçeceğim. Başlangıç noktama geldiğimde de kaydırıp sabitleyeceğim. Evet, son olarak da kenar kısımlarına bu şekilde sık iğne geçtikten sonra hırkamız hazır. Gerçekten şahane bir hırka oldu. Şöyle boyunu da göstereyim. Bakın kalçayı kapatacak cinsten. Bunu daha dökümlü, daha büyük, daha salaş da çalışabilirsiniz. Ben bu haliyle bayıldım ve günlük olarak kullanmayı düşünüyorum. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz ufak bir emoji dahi olsa yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.